Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var. Bebe yünü, 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ilmeklerimi çıkardım şöyle. Bu modelde ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 4 olması gerekiyor. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmek bir model için, 9 ilmek bir model için, sonuna da 4 ilmek ekliyoruz. 2 model üzerinden anlatacağım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için şöyle bir sıra zemin oluşturdum. Siz lastik üzerine başlayacaksanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Ama model lastik istemiyor. İsterseniz de lastiksiz başlayabilirsiniz benim gibi. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek tersten sonra burada şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek düz. 2 ters, 7 düz. Yine 2 ters, 7 düz ilmek örerek devam ediyoruz. Evet, 7 düzden sonra sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıramızı ayarladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Yani düzleri düz, tersleri ters. 2 düz, 7 ters ilmek örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şöyle. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 ters ilmek. Şu şekilde 2 ters ilmek ördüm. Sıradaki 3 düz ilmeğin üçünü bir topladım şöyle. Bir kez düz olarak ördüm. Daha sonra şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Böyle yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Arada bir düz, kalan 3 ilmeğimi de yine aynı şekilde topluyorum. Şöyle 3 ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. Düz örerek bir ilmek çıkardım, bir artırma yaptım. Tekrar ilmeklerimi düz ördüm. 2 ters ilmek, ters olan ilmeklerimi ters ördüm. 7 düze gelince 3 düzü topladım. Şu şekilde üçünü bir aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir artırma yaptım. Daha sonra 3 ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm ve sol şişimden çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Arada bir düz, kalan 3 düzümü de yine aynı şekilde topladım. Düz olarak ördüm, bir artırma yaptım. Yine düz ördüm.
Tekrar yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sıra sonunda 2 ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Yani 2 düz, 7 ters ilmek örerek devam ediyoruz. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 7 düze gelince 2 tanesini düz örüyorum baştan. Bakın 2 ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeği şimdi toplayacağım. Bakın bir tane bu modelden, bir tane buradan, bir de ortada ilmeğimiz vardı. Üçünü bir toplayıp aynı şekilde yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Şöyle ortaya yapmış olduk tam. Sonra kalan 2 düzümüzü de düz olarak ördük. 7 ilmeğimizi bu şekilde tamamladık. Arada 2 ters ilmek, 2 düz örelim. Sıradaki şu ortadaki 3 ilmeğimizin üçünü bir toplayarak düz örelim. Bir artırma, şişimizden çıkarmadığımız ilmekleri tekrar örüyoruz. Devamındaki 2 ilmeği de düz. Sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters örelim. 2 düz, 7 ters ilmek. Evet, modelimizi bir kez kurduk. Modelimiz hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Güzel, kolay ve gösterişli. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Evet. Bakın şöyle tamamlamış olduğum. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen modelimizi. Birinci sıra ön yüzündeyim. Tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzünde 2 ters, 7 düz ilmek örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters. Birinci sıra ön yüzündeyiz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 6 ilmek ters. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim.
Kenar ilmeğinden sonra ara modelimiz 2 ters. 7 düze gelince önce 3 ilmeği topladım şöyle. Bir kez düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Tekrar 3 ilmeği şöyle bir kez daha yani düz ördüm ve sol şişimden bıraktım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Arada bir düz, kalan 3 ilmeği de yine toplayarak 3 ilmekten 3 ilmek çıkartalım. Arada 2 tersimiz var. Ters olarak ördüm. Yine 3 düzü topladım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Ortadaki ilmeği düz örelim. Tekrar 3 ilmeği toplayalım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartalım yine. Sıra sonunda 2 ters, kenar ilmeğimi de düz ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Yani 2 düz, 7 ters ilmek. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. İki ters, 7 düze gelince önce 2 düz ördüm. Daha sonra ortadaki 3 düzü topluyoruz. Bakın ortadaki 3 düzü topladım. Düz ördüm, bir artırma yaptım, tekrar düz ördüm ve sol şişimden bıraktım. 2 düz ördüm. 7 ilmeği bu şekilde yaptım. Arada 2 ters ilmek. 2 düz. Ondan sonraki yani 2 düzden sonraki 3 düzü toplayalım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartalım. Yaptığım gibi. Devamındaki 2 düz ilmeği de düz örelim. Sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeği. 5. sıramızı da tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine burada düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş oldum. Şöyle göstereyim. Bir parça da daha önce hazırladım. Yine aynı lastiksiz başladık. Aynı ipi kullandım. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Gayet güzel, yapımı kolay, gösterişli modellerden. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, bere yapımında gayet uygun olur. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.